First of all, we will start with our manager, Okan Buruk, and after we will continue with our player, İlkay Gündoğan. Yes, coach, what do you want to say about the game? Evet, son hafta, 8. hafta iki takım içinde farklı hedefler var. Tabii ki biz ilk başta kendi hedefimizi düşüneceğiz. Burada bizim için ilk 16'nın içerisinde olma hedefi var. Bunun için de burada kazanıp ilk 16'nın içerisine girmek için elimizden geleni yapacağız. Tabii ki çok önemli bir takıma karşı oynuyoruz. Çok önemli bir teknik adama sahip, çok önemli oyunculara sahip. Çok güzel bir stat ve gerçekten son uzun yıllardır burada tabii ki ilk ayında çok büyük emek verdiği ve gerçekten hep kazanmaya odaklı ve başarıya odaklı bir takımla oynayacağız. Bize karşı da tabii ki kazanmak için son 8'in içerisinde yer bulabilmek için onlar için önemli mücadele. Son bir ay rakibimiz için iyi geçmediğini biliyoruz ama son kazandıkları maç onlar için tabii ki moral olacaktır. Özellikle belli bölgelerde eksikleri olduğunu düşünüyoruz. Biz de takım olarak baktığımızda son bölümde biraz daha kadro olarak toparlandık. Son maçta ufak tefek tabii ki sakatlıklarımız oldu. Burada Yunus'un bugün antrenmana çıkmadı. Onun bir hastalığı vardı. Ufak tefek ağrıları da vardı. Barış'ı bugün antrenman bölümünde kullandık. Onun dışında Torreira son maçta bir sakatlık geçirmişti. O da bugün bir bölümde yer aldı. Onun dışında tabii ki bir iki tane sakatlığımız var. Singo'yu ilk defa kadroya aldık. Baktığımızda genel olarak yani daha toparlandığımız, kadro genişliğine biraz ulaştığımız ve özellikle bu maçları çok iyi oynayan bir kadroya sahibiz. Hedefimiz dediğim gibi burada kazanabilmek. Evet, İlkay, sen neler söylemek istersin maçla alakalı? Benim için tabii ki çok özel bir maç. Duygusal, biraz da tuhaf olacağını düşündüğüm bir maç olacak. Eski takım arkadaşlarıma karşı bir teknik direktör beraber çok anı topladığımız bir teknik direktör. Çok da samimi olduğum bir teknik direktör. Bu statta tekrar oynamak bu kadar sene sonra, bu kadar başarı sonra benim için gerçekten çok güzel olacak. Dört gözle bekliyorum. Umarım ki iyi bir performansla, iyi bir skorla İstanbul'a döneriz. Evet, sorularınızla devam edebiliriz. Buyurun. Hocam iyi akşamlar. TRT Spor'dan Ufuk Geçkin. İlk maçta 5 gol yiyen bir Galatasaray, sonrasında oynanan 6 karşılaşmada 4 gol yiyen bir Galatasaray. İlk maçtan sonra değişen ne oldu hocam? O ilk maçı yol kazası mı diyoruz? Sonrasında neler değişti savunma anlayışıyla? Aslında direkt savunma anlayışıyla ifade edebileceğimiz bir maç değil. Şanssız bir maçtı bizim için. Yani belki 4 golü biz hazırladık. Bireysel hataların olduğu. Aslında belki oynadığımız maçlar içerisinde ilk yarılara baktığımızda Monaco maçının ilk yarısını da sayabilirim. 2 tane kazanmaya çok yakın olduğumuz, çok üstün oynadığımız maçtı. Ama bazen bu tür sonuçlar olabiliyor. Yani burada oyun ve oyun kalitesi olarak savunma anlamında hatalar, yanlışlardan çok dediğim gibi özellikle son maçlar tabii ki daha bir arada oynuyoruz. Beraber savunma yapıyoruz. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçı oyuncularımızın konsantrasyonu, oyuna odaklanmaları çok daha yüksek şekilde oluyor. Bu da tabii ki böyle de olmak zorunda. Yani özellikle burada her hata çok çabuk rakip tarafından değerlendirilebiliyor. Sizin söylediğiniz gibi ilk maçta yaşadığımız gibi ama artık daha dikkatliyiz, daha tecrübeliyiz. Yarın da bu savunma, beraber savunma yapabilmeyi, yani katı savunma değil ama Galatasaray her zaman tabii ki rakibe topu vermemeye çalışan bir takımdır. Bunu da yarın yine deneyeceğiz. Evet, başka sorusu olan Çiğdem Hanım. İyi akşamlar hocam. Başarılar diliyorum öncelikle. İngiliz takımlarına karşı olan performansınız sizin ve aslında Galatasaray'ın prestijini herkese gösterdi. Pep Guardiola'ya karşı bir meydan okuma karşılaşması olan yarınki karşılaşmada sahaya çıkarken işte biz buyuz dedirtecek şey ne olacak? Teşekkür ederim. Şöyle yani biz
iyi bir takım olursak tabii ki bu meydan okumayı rakibimize karşı hep beraber yapabiliriz. İyi bir takım beraber hareket edersek, bu beraber hareket etme çok önemli. Özellikle burada rakibimizin son bir ayda kaybettiği maçlara da baktığımızda yine beraber hareket eden ama Manchester City'nin yaptığı hataları iyi değerlendiren takımlar Manchester City'ye karşı başarılı oldu. Belki zemin olarak iyi bir zemin olmasa da, maç atmosferi iyi bir atmosfer olmasa, Bodo Glimt maçında da aşağı yukarı bunu gördük. Rakibin hataları doğru bir şekilde değerlendiğinde Manchester City'nin özellikle savunma anlamında çok zorlandığını gördük. Burada da tabii ki bizim için yani topun bizde olduğu bölüm bu çok önemli. Top rakipteyken tabii ki beraber savunma yapmamız gerekiyor ama top bizdeyken de o doğru tercihleri yaparsak dediğim gibi yani burada rakibimize karşı deplasmanda bir meydan okuma gerçekleştirebiliriz. Evet. Başka soru? Sorusu olan var mı? Emrah Bey. Emrah Oktay Anadolu Ajansı. Sorum İlkay'a. İlkay, Pep öğlen basın toplantısında Galatasaray'la alakalı bir çırpıda 7-8 futbolcuyu bütün özellikleriyle saydı. Çok iyi analiz yapmıştır. Sen de eski beraber çalıştığın Pep'i çok iyi tanıyorsun. Size karşı nasıl bir oyun planıyla çıkacağını düşünüyorsunuz ve özellikle hem Okan Hoca'ya hem takım arkadaşlarına neler söyledin Manchester City ve Pep'le alakalı? City'le ve Pep'le alakalı aslında fazla söyleyecek şey yok. Herkes biliyor zaten. City'nin oynadığı futbolunu biliyor. City'nin maçlarını izliyor. Pep'in nasıl bir hoca olduğunu biliyor. Onun için benim aslında o kadar çok fazla bir şey dememe gerekmiyor. Ben de çok iyi tanıyorum tabii ki. Taktikleri de az ufak bilirim yani. Ama sonuçta bireysel kalitesi çok yüksek olan bir futbol takımı. Pep'in de her detayı önemseyen, oyunda hep kontrol isteyen bir hoca olduğu için bizi tabii ki zor bir karşılaşma bekleyecek. Ama seviye Şampiyonlar Ligi sonuçta. Şampiyonlar Ligi'nde her maç zordur. Hele burada City'ye gelmek, bu statta City'ye karşı kazanmak çok zor. Ama biz kendimize güveniyoruz, inanıyoruz. İyi de hazırlandık. Dediğim gibi, önceden dediğim gibi umarım ki iyi bir performans sergileyip buradan iyi bir skorla döneriz evimize. Başka soru? Hocam şu anki puan durumuna baktığımızda 16. olursanız ilk 16'da yer alırsanız karşılaşacağınız takımlarla işte 16'dan 24'e kadar olursanız karşılaşacağınız takımlara baktığımızda özellikle Inter, Juventus, Dortmund gibi takımlar var. Sizin bir tercihiniz olur mu? Şimdi güçlü takımlarla karşılaşmayı mı istersiniz yoksa daha dişinize göre takımlar mı? Çünkü Galatasaray sizin yönetiminizde çok büyük takımlara karşı gerçekten başa baş mücadele eden performanslar sergiledi. Bu seviyede ben çok büyük takımlar arasında farklar görmüyorum. Tabii ki artılar, eksiler. O dönem takımların formu çok önemli bence. Tabii biz de bunu yaşadık. Mesela City de bunu yaşıyor. Sakatlıklar ne, eksikleriniz ne, bir sonraki tura hangi oyuncuları ekleyebiliyorsunuz? Bu da çok önemli. O yüzden bunu gördüğümüzde, bunu baktığımızda bence yani rakip seçmek diye bir şeyimiz yok ama karşımıza kim çıkarsa çıksın dediğim gibi ilk hedefimiz ilk 16'nın içerisine girmek ama diğer ihtimalde de karşımıza kim çıkarsa çıksın en iyi şekilde oynayabilecek, baş edebilecek güçteyiz. Dediğim gibi takımların form durumları da bu dönemde çok önemli oluyor. Birinci maç, ikinci maç tabii ki o avantajlara doğru bir şey kullanmak önemli olacak ama dediğim gibi orada takım seçemezsiniz. Herkes çok iyi olduğu için zaten ilk 24'ün içinde olacak. Yes, please. Microphone to the cameraman. A question for İlkay, please. İlkay, can I just ask, are you still following City closely, and what are you thinking of their performances this season? Do you think they can still overhaul Arsenal and win the Premier League this year? Of course, I'm following. I'm still a fan of this football club, of this team, of this manager, and
I try to watch as many games as possible. I mean, even if we wouldn't play them, it wouldn't change anything to me. Still have very close people to my heart here. So obviously, I wish them nothing but the best. And I still believe that they are able to beat Arsenal. I think they were able now to close the gap down last weekend. And we all know that once this City team, gets momentum, I think they are able to go on a long run, of being unbeaten. And I believe in them. I believe in that coach, and that manager, and the team. And I wish them, as I said before, nothing but the best. And of course, you've seen the very best of Erling Haaland in recent years. He's just had a few quiet weeks now. What are you expecting from him at the moment? Never to underestimate him. I mean, he's not without a reason one of the best strikers in the world. Dünyanın en iyi santraforlarından bir tanesi olmasının altında yatan bir sebep var. Ve gol mekanesi ve gol atmak için de her şeye sahip ve istediği kadar gol atabilir bir sezon boyunca ve neredeyse imkansız onu kontrol etmek 90 dakika boyunca. Ama dediğim gibi yani bizim için yarın ona karşı savunma yapmak sadece ona karşı değil ama o da tabii ki de ana hedeflerimizden bir tanesi olacak. Takım olarak savunmak birlikte ve onu şans yaratabileceği pozisyonlara sokturmamaya çalışacağız. Takım olarak yani yarın amaçlarımızdan biri olacak bu tabii ki. Hocam başarılar dilerim. İlkay başarılar dilerim. İlkay'a sormak istiyorum. İlkay, biz buraya geldiğimizden beri her yerde senin izlerin var. Hatta şu an basın odasında bile sol tarafta senin kaldırdığın bir kupa var. Ben göremem. Burada. Sütunun arkasında. Ve şunu da sormak istiyorum. Gerçekten yarın çok özel bir gün olacak senin için de. Ve kendi ve böyle tap olduğun zamanların en güzel zamanlarını geçirdiğin yer. Ama bir anlamda da formasını giymek için elinden bütün fedakarlığı yaptığın bir yere geldin. Senin yarınki hissiyatın ne? Bir de arkadaşlarınla konuştun mu? Hem atmosfer hem de oyuncular hakkında bilgiler verdin mi? Bunu merak ediyorum. Ya şu ana kadar herkes biliyor galiba, Galatasaray'ın yeri benim kalbimde bambaşka bir yerde. Çocukluğumdan beri yani bu futbol takımını takip ediyordum. Hatta hocamı izliyordum, yani hayranla izliyordum onların takımını. Onun için yani Galatasaray'a olan sevgim bambaşka ve burada olmaktan çok gururluyum. Bu futbol kulübüyle Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir önemli takıma karşı oynamak çok gurur verici. Yani fazla söylenecek şey yok aslında. Bunu seve seve yapmak istiyorum. Seve seve futbol oynamak istiyorum. İnşallah da takım arkadaşlarımla beraber yarın çok güzel mücadele edeceğiz. Bu futbol kulübü, bu takım için, bu taraftar, bu camia için elimizden gelen her şeyi yapıp inşallah dediğim gibi iyi bir skorla tura atlayacağız. Ondan sonra da bakalım hayırlısı nereye kadar yolumuz gidecek ama emin olun ki elimizden gelen her şeyi yapıp her maça kazanmak için çıkacağız. Evet, başka soru yoksa eğer teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.